Arkadaşlar herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber Hayko Cepkin'in büstünü yapacağız. Hadi yapmaya başlayalım o zaman. Öncelikle Hayko Cepkin'in resimlerini çiziyoruz. Ön, yan ve arka. Sonra da masamızı ayarlıyoruz. Oh yeah! Çizimimiz üzerinden cetvelimizle ölçümler yapıyoruz. Kırtasiyeden böyle bir çıta alıyoruz. İhtiyacımız kadarını belirleyip yerini kalemimizle işaretliyoruz. Sonra elimize testeremizi alıyoruz. Kesme matımızı kaldırıyoruz. Masamızın ortasını açıyoruz. Çıtanın kesilecek yerini ortaya getirdikten sonra testeremizle onu kesiyoruz. Bu parça işimizi görecektir. Sonra masamızı eski haline getirip kesme matını yerine koyuyoruz. Elimize bu şekilde bir tahta parçası alıyoruz. Ve bunun ortasını tornavidayla kare şeklinde deliyoruz. Ta ki ben bunu masamızın üzerine koyup çıtamızı deliğe sokuyoruz. Elimize alüminyum folyomuzu alıp çıtanın üzerine bu şekilde kaplıyoruz. Sonra da polimer kille folyomuzun üzerini kaplıyoruz. Ve figürümüzü fırına gönderiyoruz. Figürümüz fırından geldi. Başını oluşturmak için kafasının üzerine parçalar koyuyoruz. Ve bunları iyice yapıştırıyoruz. Çalışmamızı çizim üzerinden sürekli kontrol ediyoruz. Yüzünü yapmaya başlamadan önce yardımcı referans çizgiler çiziyoruz. Göz boşlukları için parçalar kesiyoruz. Kestiğimiz bu parçaları burnuna, kaşlarına ve burnunun üzerine yapıştırıyoruz. Bunları iyice oturtuyoruz. Gözleri için buralara parçalar koyuyoruz. Bunlar da burun yanları olacak. Sonra bunları iyice yapıştırıyoruz. Burun delikleri için içerlerden yuvarlak parçalar kesiyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Göz hatlarının sınırlarını çiziyoruz. Bu da diğer gözü. Gözlerin iç tarafından parçalar kesiyoruz. Buralar çatık kaşları olacak. Göz hatlarının üzerinden tekrar geçiyoruz. Koyduğumuz bu parçalar elmacık kemikleri olacak. Bunları iyice yapıştırıyoruz. Aynı işlemleri diğer göze de uyguluyoruz. Uygun bir modelleme aletiyle alnındaki çizgileri oluşturuyoruz. Kaşlarını çattığı için burnunda oluşan kırışıklıkları yapıyoruz. Bıçağımız yardımıyla Hayko Cepkin'in ağzını kesiyoruz. Ve içinden parçalar çıkartıyoruz. Kesim izlerini de kaybettikten sonra uç kısımlarını iç tarafa doğru bastırıp ağzına derinlik katıyoruz. Üst ve alt taraftaki dişleri ayırıp ön taraftaki dişlerini ortaya çıkartıyoruz. Hiç fena durmadı. Dudağın altından kestiğimiz parçayı çeneye yapıştırıyoruz.
Bu uzun ince parça da üst dudağı olacak. Bakın oldu. Burunla üst dudak arasını yapıyoruz. Çene kafa ayrımını yapmak için her iki taraftan parçalar kesiyoruz. Kulağı için koyduğumuz parçayı buraya iyice yapıştırıyoruz. Dış tarafının şeklini verdikten sonra kulağın içindeki kıvrımları oluşturuyoruz. Hayko, sende iyi müzik kulağı vardır ha. Kulağımıza son şeklini veriyoruz. Bu da diğer kulağı. Kaşı için ince bir parça yapıştırıp ucunu kıvırıyoruz. Diğer kaşına da aynı işlemleri uyguluyoruz. İşte ikisi de tamam. Şimdi de Hayko'nun sakallarını yapmaya başladık. Yanlardan aşağı doğru uzayan tarafı ve geride olan tarafı. Bu da diğer tarafı. Elimize aldığımız bu parçayla da Hayko Cepkin'in kendine has saçını yapacağız. Uzun ve üçgen hale getirdikten sonra saçımızı eğiyoruz ve bunu Hayko Cepkin'in kafasına yapıştırıyoruz. Saçının ön tarafını kesip ucunu sivriltiyoruz. Bıçağımızla arka tarafını da kesip geride kalan kısmın şeklini veriyoruz ve burayı da sivriltiyoruz. Sonra da kesim izlerini kaybediyoruz. Elimize aldığımız uygun uçlu bir modelleme aletiyle Hayko Cepkin'in saçlarının kaşlarının ve sakallarının yüzeylerini oluşturuyoruz. İşte başının son hali böyle oldu. Hayko Cepkin'in boyun ve gövdesi için koyduğumuz parçaları iyice yapıştırıyoruz. Göğsünün üst tarafının sınırlarını çizip fazla parçaları çıkartıyoruz. Ve kesim izlerini kaybediyoruz. Boğazı ve boynunun iki yanı için parçalar ekleyip bunları da iyice yapıştırıyoruz. Omuz ayrımı için parçalar kesip kesim izlerini kaybediyoruz. Bu da diğer omzu. Şimdi de tişörtünün yakasını oluşturmaya başladık. Kestiğimiz uzun ince parçaları yuvarlak bir şekilde Hayko Cepkin'in boynunun etrafına yapıştırıyoruz. Modelleme yapmanın bu bölümünü çok seviyorum. Yakayı yapıştırdıktan sonra artık aşağı tarafı tişört. Fazla parçayı kesip birbirine tutturduktan sonra Hayko Cepkin son fırın için hazır. Hayko Cepkin son fırından da geldi. Şimdi onu tırnak törpümüzle törpüleyeceğiz. Düz olması gerekip de olmayan bir yer varsa bu aşamada orayı düzleyebiliriz. Tişörtün ön tarafı, arka tarafı ve başın saçsız bölümü. Bakın, figür üzerindeki bütün tümsekler kayboldu. Sadece törpülemeden kaynaklı bölgesel çizikler var. Bunlar da boyama yaptıktan sonra kaybolacak. O zaman boyayalım. Boyamamız
yalnızca ten rengiyle başladım. Bu renkle Hayko Cepkin'in yüzünü ve boynunu boyadım. Kullandığım kil de ten rengi olduğu için bu aşamada figür üzerinde pek bir değişiklik olmuyor. Ta ki ben beyaz boyayla devam ettim. Bu boyayla Hayko'nun gözlerini ve dişlerini boyadım. Sonra açık bordoyla Hayko'nun alt ve üst dudağını boyadım. En son olarak da elime siyah boyayı aldım. Bu boyayla Hayko Cepkin'in tişörtünü, saçlarını, kaşlarını, sakallarını, kirpiklerini ve göz bebeklerini de boyadıktan sonra Hayko Cepkin'imiz hazır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayko, nasıl benzettim seni ama ya. Eğer siz de Hayko'yu benzettiğimi düşünüyorsanız videoya like atabilirsiniz. Çok orijinal tipim var yemin ediyorum ya. Saçları da Spartalı askerler gibi. Hayko Cepkin, lütfen yüksek sesle dinleyiniz. Hayko, vallahi sende her tarz müzik var. Ama hepsini de kendi tarzında söylüyorsun. Yapmamı istediğiniz ünlüleri videoların yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ekstrem sporların bir numaralı adamısın. Diğer sosyal ağlardan da paylaşımlarımı takip edebilirsiniz. Büstü yapılacak adamsın sen be. Hayko, vallahi rock müziğinde senin üstüne yok. Kanala da abone olmayı unutmayın. Başka bir figürde görüşmek üzere. Hoşça kal.